Posta güvercinleri gidiş yolunu hiç görmemiş olsalar bile her defasında eve giden doğru yolu bulabiliyor. Güneşli havada da, bulutlu havada da. Evden birkaç kilometre uzaktayken de, yüzlerce kilometre uzaktayken de. Peki nasıl? Bizim için bu telefondaki bir haritaya bakmaktan ibaret. Onların elinde ne bir ekran, ne yol tarifi, ne de GPS var. Tabii ki bu sorunun tek bir cevabı yok. Ama yakın zamanda çok ilginç bir keşif oldu. Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılara göre güvercinler gittikleri yerleri kelimenin tam anlamıyla ciğerlerinin içi gibi biliyor. Gelin bakalım. Güvercinler neredeyse her şehirde varlar. Hatta kırsal bir şehirde yaşamıyorsanız kargalar ve belki de martılar hariç bir tek güvercinleri görürsünüz. Onlar şehir hayatı için diğer kuşlarda olmayan benzersiz avantajlara sahip. Yuva yapmak için ağaca ihtiyaçları yok. Yavruları için böcekler gibi yüksek proteinli yiyecekler bulmaları da gerekmiyor. Yavrularını kursaklarından salgıladıkları ve kursak sütü olarak bilinen proteince zengin bir sıvıyla besliyor. Bu da onların tohumlar ya da ekmek kırıntısı gibi neredeyse her şeyi yiyebileceği ve yine de yavrularını besleyebileceği anlamına geliyor. Tabii bir de olağanüstü uzun bir üreme mevsimine sahipler. Yılda 3 kez kuluçkaya yatıp ortalama 6-8 yavru verebiliyorlar. Ama aramızda olmalarının asıl sebebi şu: İnsanlar güvercinleri tam da bu eve dönüş yetenekleri için binlerce yıldır kullanıyor. Bilinen en eski örnek M.Ö. 1350 civarında Antik Mısır'dan. O zaman güvercinler tarım için hayati önem taşıyan Nil'in taşkınları hakkında haber taşımak için kullanılıyordu. Peki güvercinler eve dönüş yolunu nasıl buluyor? Elimizde tek bir mekanizma değil, birbirini tamamlayan bir mekanizmalar bütünü var. İlki güneş pusulası. Güvercinler güneşin konumunu bir yön referansı olarak kullanıyorlar. Tabii bu basit bir güneşe bak ve yönünü bul meselesi değil. Güneş gün içinde sürekli yer değiştiriyor. Bunun hesaplanması lazım. Güvercinler kendi iç saatlerini kullanarak güneşin olması gereken konumu tahmin ediyorlar. Gördüğü konumu ve beklediği konumu karşılaştırıp da yönünü tayin ediyor. Eğer güvercinin ışık algısını bozarsanız, mesela güneş görmeyen bir odada ışıkları gün doğumundan 6 saat geç açıp gün batımından 6 saat sonra kaparsanız güneş pusulası bozuluyor. İç saati bozulmuş bir güvercin güneşli havada yanlış yöne gidiyor ama bulutlu havada yönünü doğru bulabiliyor. Demek ki güneşin ötesinde de bir yön algısı var. Bunlardan bir tanesi zihin haritası. Güvercinler özellikle tanıdık alanlara yaklaştıklarında çevredeki görsel işaretleri kullanıyorlar. Nehirler, yollar, tepeler, binalar ve başka büyük arazi parçaları bu işaretlerden. Bir diğeri koku haritası. Rüzgarla taşınan uçucu bileşikler bölgesel bir kimyasal imza yaratıyorlar. Güvercinler farklı bölgelerin koku örüntülerini tanıyor olabilir. Bunu gözle değil, kokuyla okunan bir harita gibi düşünün. Koku alma duyusu bozulduğunda bazı güvercinlerin eve dönüş performansı düşüyor. Dördüncü mekanizma infrasound. Infrasound, insan kulağının duyamadığı kadar düşük frekanslı ses dalgalarına deniyor. Rüzgar, dalgalar, büyük arazi yapıları ve mikrosismik hareketler bu tür sesleri oluşturabilir. Hipoteze göre güvercinler bu sesleri yön ipucu olarak kullanıyorlar. Ama infrasound pek güçlü bir açıklama değil. En ilginci ve yeni bulguların olduğu konu manyetik alan algısı. Güvercinlerin dünyanın manyetik alanını algılayabildiği uzun zamandır tartışılıyor. Buna manyetorensepsiyon deniliyor ve nasıl yaptıklarına dair pek çok farklı açıklama var. Bu açıklamalardan ilki üst gagalarındaki demirce zengin yapıların mıknatıs gibi davrandığı ve bu bilgiyi sinirler aracılığıyla beyne ilettiği. Bu genel geçer bir açıklama değil. Diğeri ise güvercinlerin gözlerinde bulunan CL-CRY4 manyetik reseptörleri ile dünyanın manyetik alanını adeta gördüğü üzerine. Bu reseptörler manyetik alan sinyalini bir ışık sinyaline dönüştürüp beyne iletiyor olabilir. Ama bu da tek ve en iyi açıklama değil. Elimizde biri çok yeni geliştirilmiş iki hipotez daha var. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden araştırmacılara göre güvercinler kulak içi kanallarındaki özelleşmiş hücreleri manyetik bir pusula olarak kullanıyor. Bu hücreler çok düşük elektrik akımları üreterek bu bilgiyi sinirler aracılığıyla beyne aktarıyor ve güvercinde bir yön algısı yaratıyor. Bonn Üniversitesi'nden araştırmacıların güncel çalışmasına göre ise güvercinler manyetik alanı karaciğerleriyle algılıyor. Karaciğerlerdeki makrofajlar bu işin içinde. Normalde onlar bağışıklık sistemi hücreleri. Patojenleri algılayıp yutarak yok etmekten sorumlular.
Bondaki çalışmalar ise makrofajların yaşlanmış al yuvarları yiyerek demir içeren partikülleri biriktirebildiklerini ve manyetik alana yanıt verebildiklerini gösteriyor. Makrofajlar karaciğerdeki sinirlere yaslanıyor ve manyetik alana dair sinyalleri beyne iletiyor. Bu özel süpermanyetik makrofajlardan yoksun güvercinler bulutlu havalarda yönlerini kaybediyorlar. Ama güneşli havalarda güneş pusulası devreye giriyor ve hedeflerine ulaşıyorlar. Önemli nokta şu, farklı mekanizmalar birbirini dışlamıyor. Güneş, koku, görsel işaretler, manyetik alan bilgisi, hatta infrasound. Güvercin tek bir duyuyla değil, çok katmanlı bir navigasyon sistemiyle yönünü buluyor. Bu da canlıların hayatta kalmak için nasıl tek bir yönteme bel bağlamadığının göstergesi. Çoğu zaman bir problemi çözmenin birden fazla yolu var. Ve bir başkası için doğru olan sizin şartlarınızda doğru olmayabilir. Bu yüzden güvercinlerin yönünü nasıl bulduğu, aynı zamanda bizim problemlerle nasıl başa çıkmamız gerektiğini anlatan güzel bir örnek. Hayat her zaman bir yolunu bulur. Düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaş ve Grotto'yu takip etmeyi unutma.